Herkese merhaba. Bugünkü incelememizde Kur'an tarihindeki en gizemli, en çok tartışılan ve bir o kadar da derin anlamlar barındıran anlatılardan birine, Musa ve Hızır kıssasına doğrudan dalış yapıyoruz. Sadece tarihi bir olaydan bahsetmiyoruz, insan bilgisinin sınırlarını ve ilahi iradenin o kusursuz, görünmez işleyişini konuşacağız. Tabii bu derin sularda yüzerken pusulamız, Doktor Ali Muhammed Es-Sallabi'nin bu muazzam karşılaşmayı detaylarıyla incelediği eseri olacak. Kendisi, hikayenin etrafında dönen o hararetli alim görüşlerini ve teolojik tartışmaları gerçekten harika bir şekilde toparlamış. Peki rotamızda neler var? Önce bu bilgi yolculuğuna çıkacağız. Sonra gizemli Hızır kimdir? Peygamber mi yoksa veli mi ve acaba hala yaşıyor mu gibi asırlık sorulara bakıp insan bilgisinin sınırlarıyla bu incelemeyi noktalayacağım. Birinci bölüm, bilgiye yolculuk. Şimdi, her şeyi başlatan o muazzam paradoksu bir düşünün. Tanrı'yla doğrudan konuşan devasa bir peygamberin kendi bilgisinin bir sınırı olduğunu kabul etmesi. Düşünsenize, elinizde ilahi yasalar var, büyük mucizeler yaşamışsınız ama günün sonunda bilmediğiniz şeyler olduğunu fark edip başka bir adamdan bir şeyler öğrenmek için yola koyuluyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir tevazu, öyle değil mi? Olay tam olarak şöyle gelişiyor. Musa peygamber İsrailoğullarına hitap ederken yeryüzündeki en bilgili kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Bunun üzerine ufak bir ilahi uyarı geliyor. Tanrı ona iki denizin birleştiği yerde kendisinden çok daha farklı bir bilgiye sahip bir kulu olduğunu bildiriyor. Musa da hiç tereddüt etmeden yanına yardımcısı Yuşa bin Nun'u ve azık olarak bir balığı alıp o meşakkatli arayışa çıkıyor. Geldik ikinci bölüme. Gizemli Hızır kimdir? İşte meselenin kalbine iniyoruz. Hızır'ın sırrı, ilmi ledün dediğimiz o özel kavramda gizli. Doktor Sallabi'nin de vurguladığı gibi bu terim Hızır'ın, Musa'nın bile bilmediği şeyleri nasıl bildiğini açıklıyor. Yani kitaplardan veya tecrübeyle öğrenilen bir bilgiden bahsetmiyoruz. Bu doğrudan ilahi bir lütuf. Olayların perdesinin arkasını, adeta sahne arkasını görebilme yeteneği. Aslında burada iki tamamen zıt bilgi paradigmasının çarpışmasını izliyoruz. Bir yanda Musa var, onun bilgisi şeriata, kurallara, yani olayların dış yüzüne odaklı. Diğer yanda ise Hızır, onun bilgisi olayların ardındaki gizli nedenlere, o görünmez hikmete odaklanıyor. Yani biri işler nasıl yürümelidir derken, diğeri işler gerçekte neden böyle yürüyor sorusuyla ilgileniyor. Üçüncü bölümümüz, peygamber mi, veli mi? Şimdi, fani bir adamın kıssadaki o sarsıcı eylemlerini nasıl açıklayabiliriz? Alimler bu noktada iki kampa ayrılmış. Bir taraf onun sadece ilham alan salih bir kul, yani bir veli olduğunu söylerken, diğer ve biraz daha baskın olan grup doğrudan ilahi vahiy alan bir peygamber, yani bir nebi olduğunu savunuyor. Tabii bu çıkmazı aşmak için İbn Kesir gibi büyük müfessirler olaya biraz daha analitik yaklaşmış. Özellikle Hızır'ın gerçekleştirdiği eylemlerin ağırlığına, en çok da hikayedeki o en vurucu ana, yani bir çocuğun hayatını alması olayına odaklanmışlar. İbn Kesir'in buradaki mantığı çok çarpıcı. Diyor ki, bir veli sadece kendi hissiyatına veya aldığı bir ilhama dayanarak bir canı alamaz. Mümkün değil. Böylesine ağır ve geri dönüşü olmayan bir eylemi meşru kılabilecek tek bir şey vardır. Tanrı'dan gelen kesin ve doğrudan bir emir, yani bir vahiy. Bu da ibreyi onun bir peygamber olduğu yönüne kaydırıyor. Fakat burada durup büyük resmi kaçırmamamız lazım. Evet, Hızır çok özel, gizli bir ilme sahip ama kaynaklarımız tarafsız bir şekilde şunu hatırlatıyor. Bu durum onu teolojik hiyerarşide Musa'dan üstün yapmaz. Alimlerin ortak görüşüne göre ulul azm, yani yüksek azim sahibi büyükelçilerden biri olan Musa peygamberin genel makamı kesinlikle çok daha üstündür. Dördüncü bölüm. Hızır hala yaşıyor o. Geldik yüzyıllardır anlatılan o en popüler gizeme. Hızır ölümsüz mü? Bugün hala aramızda mı dolaşıyor? Biliyorsunuz, darda kalanların imdadına Hızır'ın yetiştiğine dair sayısız hikaye duymuşuzdur. Peki ama dini metinler ve akademik analizler bu işe ne diyor? İşte tam burada İbn Kesir ve Şankiti gibi titiz alimler devreye girip tartışmayı efsanelerden çıkararak doğrudan kutsal metinlere bağlıyor. Kur'an'da Enbiya suresinde peygambere hitaben çok net bir ayet var. Biz senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Nokta. Bu gerçekten otoriter kaynakların popüler mitler karşısında metinsel kanıtları nasıl önceliklendirdiğini harika bir şekilde özetliyor.
Mantık gayet basit. Eğer Hızır bir beşerse, dünyadan gelip geçen her beşer gibi onun da ölümlü olması gerekir. Buradaki akademik tartışmayı tarafsızca masaya yatırdığımızda tablo netleşiyor. İmam Nevevi gibi bazı saygın alimler zamanında onun hayatta olabileceği fikrine bir açık kapı bırakmış. Ancak İmam Buhari gibi hadis devleri bu rivayetleri kesin bir dille reddediyor. Akademik süzgeçten geçirdiğinizde Hızır'ın ölümsüzlüğüne dair tüm o hikayeler hadis biliminde münker, yani zayıf ve temelsiz iddialar olarak kalıyor. Kısacası o da herkes gibi yaşadı ve vefat etti. Ve son bölümümüz, İnsan bilgisinin sınırları. Aslında tüm bu tarihsel ve akademik tartışmaların bir adım ötesine geçtiğimizde bu anlatının felsefi tevazu üzerine verilmiş kusursuz bir ders olduğunu görüyoruz. Doktor Sallabi'nin de eserinde çok güzel yakaladığı gibi ilahi bilginin enginliği karşısında insanın duruşu ve o mecburi tevazusu sorgulanıyor burada. Bize şunu hatırlatıyor: İnsan olarak bilgimiz doğası gereği epey sınırlı. Bizim o güvendiğimiz mantığımız, gerçek dünyadaki olayları birbirine bağlayan o görünmez, hassas ipleri algılayacak kapasitede değil. Görünürdeki zorluklar veya felaketler çok defa arka planda büyük bir ilahi merhameti gizliyor olabiliyor. Musa peygamberin o şaşkınlığından anlıyoruz ki, bazen rastgele bir trajedi gibi görünen şeyler, mesela hasar görmüş bir gemi veya kaybedilen bir hayat, aslında ilahi merhametin kusursuz işleyen mekanizmaları olabiliyor. Bazen yırtık bir yelken çok daha büyük bir yıkımı engelliyor. Bu incelemeyi bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hayatta açıklanamaz gibi gelen, canınızı sıkan zorluklarla karşılaştığınızda sadece olayın yüzeyine bakıp yargıya mı varacaksınız, yoksa o yüzeyin altına gizlenmiş olabilecek henüz göremediğiniz bir merhamete açık mı kalacaksınız? Kaynakları derinlemesine taradığımız bu incelememizde bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bu düşünceyle kalın, bir sonrakinde görüşmek üzere.